Merhaba, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Bağlantıda sorun oluyor. Şu anda da o yüzden yeni yayın açmam gerekti. Öncelikle bekleyelim canlı yayına. Ses geliyor değil mi? Ses iyi. Tamam, harika. Ben biraz dinleneyim. Gerçekten benim için şehir merkezine gidip gelmek çok yorucu oluyor. Ses az. Ay, hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama tabii ses azsa. Evet. Tamam. Biraz dinleneceğim çünkü benim için şehre gidip gelmek çok yorucu geliyor. Stresli de. Eve geldim. Biraz rahatlamak istiyorum. Bir duş alacağım falan. Ama ondan önce zaten böyle hazırım, giyinmişim. Biraz da kafa dağıtmak istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Bir masal okuyacağım. Kısa bir masal. Ne olacağına ben de karar vermedim. Şimdi bakacağım. Size birkaç isim söyleyeceğim gözüme çarpan. Ve buradan da hemen gelecek cevaplara göre belki de ilk gördüğüm seçenekten o masalı seçeceğim. Mesela bir tanesi su perisi ve değirmenci. Çok uzun bir şey istemiyorum. Demir soba bir tanesi. Bir tanesi altın yengeç. Allah Allah. Bir tanesi perilerin perisi. Ne okuyalım? Yani ben yapacağım artık ya da rastgele açacağım bir sayfayı. Parmağım nereye gelirse bu olacak. Ne? 6 adamın dünya seyahati. Böyle bir şey çıktı. 6 adamın dünya seyahati. Kolye mikrofona değiyor. Haklısınız. O zaman böyle bir şey yaparım. Kolyemden ödün vermeden. Böyle nasıl, ses daha iyi herhalde. Perilerin perisi mi? Ha, bir tane isim gördüm. Ya da 6 adamın dünya seyahati olacak. Seçin bakalım. Aha. Yes. Cam Dağı. Bu da ilginçmiş. Kaç sayfa acaba? Bu da çok kısa. Cam Dağı'yı mı okusak yoksa? Altı adamın dünya seyahatini okuyayım değil mi? Parmağımı koyunca ona denk geldi. Parmağımı oraya soktum. Perilerin perisini mi istiyorsunuz? İyi o zaman. Perilerin perisi neredesin sen? 141. Perilerin perisi. O da 109'muş. Okey. Tamam. Periler. Hepimize peri lazım. Bana da peri lazım. Esin perileri geliyor da bazen başka periler de lazım. Tanrıçaların tanrıçası. Okey. Tamam. Geniş açı alıyorum çünkü bazen sorun da yapıyor. Ay, biri ses az diyor, biri tamam diyor.
Perilerin perisi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir kral özlemini çekmesine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamıyormuş. En sonunda eşi dünyaya olağanüstü güzel bir kız getirmiş. Bebek o kadar güzelmiş ki kral onun için perilerin perisi adının uygun olduğunu düşünmüş. Aa, gerçek peri değil galiba. İyi niyetli, saf yürekli adam böyle bir ismin perilerin kıskançlık ve nefretini kızın üstünden çekeceğini hiç düşünmemiş. Üzerine çekeceğini hiç düşünmemiş. Tabii ki. Periler cüretkar ismini duyduklarında kızı kaçırıp ona acımasız işkenceler yapmaya ya da en azından tüm insanlardan uzak tutmaya karar vermişler. Al işte peri. İntikamlarını alma görevi perilerin en yaşlısına düşmüş. Adı Lagri olan bu peri o kadar yaşlıymış ki görünen bir gözü, ağzında da tek bir dişi varmış. Tek bir dişi kalmış canavar. Lagri her gece tek gözü ve tek dişini iki şişenin içindeki güçlendirici bir sıvının içinde tutmak zorundaymış. Bu yaşlı peri o kadar zalim ve o kadar hainmiş ki tüm vaktini yapacağı kötülükleri düşünmekle geçirirmiş. Zalim olduğu kadar deneyimli de olan Lagri için perilerin perisini kaçırmak pek zor olmamış. O sırada 7 yaşında olan zavallı kız kendini bu korkunç yaratığın ellerinde bulduğunda korkudan neredeyse ölüyormuş. Neyse ki hapsedildiği yeraltı dehlizlerinde birkaç saat dolaşıp harika bahçelerle çevrili bir saray bulduğunda morali biraz düzelmiş. Saraydaki en yakın arkadaşları olan kedisi ve köpeğinin kendisini takip edip yanına geldiklerini görünce de eski neşesi yerine gelmiş. Onu güzel bir odaya yerleştiren yaşlı peri şöminede yanan parlak ateşin sönmesine asla izin vermemesini tembihlemiş. Ayrıca gözü ile dişini sakladığı 2 cam şişeyi de perilerin perisine verip onlara gözü gibi bakmasını, yoksa en korkunç şekilde cezalandırılacağını söylemiş ve ortadan kaybolmuş. Sadece 2 kolay görevi olan kız saray ve bahçesini özgürce keşfedebilecek zamana sahipmiş. Yani ben olsam o göz ve dişi bir şey yapardım, kurtulurdum yaşlı cadıdan ama neyse. Yıllar geçmiş. Prenses kötü perinin emirlerini yerine getirerek ve yalnız yaşamaya alışarak büyümüş. Artık babasının sarayını neredeyse hiç hatırlamıyormuş. Bir gün bahçedeki havuzlardan birinin yanından geçerken güneş ışınlarının suda parlak bir gökkuşağı oluşturduğunu fark etmiş. Durup bu güzel manzarayı hayranlıkla izlerken kendisine seslenildiğini duymuş ve sesin gökkuşağından geldiğini fark edip şaşırmış. Bu genç bir adamın sesiymiş. Onu göremiyormuş ama sesin yumuşaklığından sahibinin yakışıklı ve hoş biri olduğunu tahmin edebiliyormuş. Bu olağanüstü güzel gökkuşağı aslında kudretli bir kralın genç oğlu olduğunu, kötü yürekli Lagre'nin ailesine duyduğu kin nedeniyle kendisini saraya kapatıp bu hale getirdiğini, uzun süredir çektiği acılara zor dayandığını ama artık tutsaklığının onu üzmediğini, çünkü ilk gördüğü andan beri perilerin perisine aşık olduğunu söylemiş. O kadar hoş konuşuyor, o kadar güzel iltifatlar ediyormuş ki daha önce kendisine böyle şeyler söylenmemiş olan prenses mest olmuş. Prens sadece gökkuşağı olarak görülebiliyor ve konuşabiliyormuş. Bunun için de güneş ışınlarının sudan yansıması gerekliymiş. Ya bu yine iyi gökkuşağı, yani bir canavar falan da olabilirdi. Önceden canavar olan prensler gördük, şimdi gökkuşağı. LGBT mi acaba? Prens bir LGBT sembolü. Perilerin perisi her fırsatta havuzun başına gidip sevgilisi ile uzun sohbet etmekten çok keyif alıyormuş. Bir gün konuşmaya dalıp zamanın nasıl aktığını fark edememişler. Kendilerinden geçmiş konuşurlarken prenses beslemesi gereken ateşi unutmuş ve ateş sönmüş. Lagri verdiği görevin ihmal edildiğini gördüğünde kızmak şöyle dursun sevinmiş. Çünkü böylece eline güzel
mahkumuna bir ceza verme fırsatı geçmiş. Zalim peri zavallı kıza ertesi sabah şafak sökerken kalkmasını ve sönmesine neden olduğu ateşi yeniden yakması için Lokrinos'a yalvarmasını söylemiş. Lokrinos önüne çıkan herkesi yiyen, özellikle de genç kızların tadına bayılan korkunç bir canavarmış. Prenses Lagri'nin isteğini kuzu kuzu kabul etmiş. Henüz güneş doğmadığından prensesini son bir kez göremeyen zavallıcık Lokrinos'un evine doğru koyulduğunda ölümün kaçınılmaz olduğundan haberdar değilmiş. Ormandan geçerken gördüğü bir kuş öterek yakınlarındaki bir pınarda parlak bir çakıl taşı bulacağını, onu almasını ve gerektiğinde kullanmasını söylemiş. Kız kuşu dinlemiş ve kısa bir süre sonra Lokrinos'un evine varmış. Neyse ki korkunç canavar evde değilmiş. Sadece karısı varmış. Canavarın da karısı var. Kadın güzelliği ve zarafetinden ayrıca pırıl pırıl parlayan çakıl taşından çok etkilendiği için perilerin perisine ateş almasına izin vermiş. Perilerin perisinin ateş almasına izin vermiş. Sonra kızın yanındaki çakıl taşını istemiş, karşılığında başka bir taş verip bir gün işine yarayabileceğini söylemiş ve hiçbir zarar vermeden onu eve geri yollamış. Kızın ateşle birlikte geri döndüğünü gören Lagri hem şaşırmış hem de sinirlenmiş. Perilerin perisi ise gökkuşağı prensi ile buluşmak ve hikayesini anlatmak için can atıyormuş. Ama karşılaştıklarında prensin koruyucusu olan iyi niyetli bir perinin ona her şeyi önceden anlattığını görmüş. Başlarına gelebileceklerinin korkusuyla iki sevgili artık prensesin odasında buluşmaya karar vermişler. Perilerin perisi her sabah penceresinin eşiğine su dolu bir leğen koyuyor. Güneş yükselip ışınları sudan yansıyınca gökkuşağı beliriyormuş. Bu sayede prensle beslemesi gereken ateşten ve Lagri'nin gözü ve dişini sakladığı şişelerden de uzaklaşmıyormuş. Güneş ışınlarının yeryüzüne düştüğü her anı birlikte zevkli sohbetler ederek geçirmeye başlamışlar. Leğen aracılığıyla buluşan prens ve prenses çok ilginç. Leğende buluşuyorlar. Kristal avizeler yok herhalde o zaman. Ay bu neyse çok uzun değil. Bir sabah yükselen güneşle belirdiğinde gökkuşağı prens çok kederliymiş. Başka bir yere sürüleceğini duymuş ve nereye gönderileceği hakkında hiçbir fikri yokmuş. Tayini çıkan prens. Zavallı gençler bütün zamanlarını çaresizlik içinde ne yapacaklarını düşünerek geçirmişler. Günün son ışıklarıyla ayrılırken ertesi sabah birbirlerini tekrar görmeyi ummak dışında bir şey gelmiyormuş ellerinden. Ne yazık ki ertesi gün hava kasvetli ve karanlıkmış. Güneş sadece öğleden sonra birkaç dakika için bulutların arkasından çıkıp yüzünü göstermiş. Güneşi gördüğünde perilerin perisi heyecanla pencereye koşmuş. Ama o telaşla bir gece önce leğene doldurduğu su yere dökülmüş. O sırada korumakla sorumlu olduğu cam şişelerin içindeki dışında su bulma olanağı yokmuş. Ay bende. Su bulana yokmuş. Sevdiği genci son bir kez görmek için şişeleri kırıp içindeki sıvıyı leğene dökmekte bir an bile tereddüt etmemiş. Bu şişelerde şey var. Bu cadının şeyleri var. Gözü dişi var yani o sular. Gökkuşağı ortaya çıktığında vedalaşmaları çok duygusal olmuş. Prens en samimi duygularını tutku dolu kelimelere dökmüş. Sevgilisini kurtarmak için elinden gelenin her şeyi yapacağına, ikisi de özgür kaldıklarında hemen evleneceklerine söz vermişler. Prenses ise asla başka biriyle evlenmeyeceğine ve birlikte olabilmeleri için gerekirse gözünü bile kırpmadan ölüme gideceğine yemin etmiş. Vedalaşmaları kısa sürmüş, gökkuşağı aniden kaybolmuş. Başına gelebilecekleri hiç umursamayan prenses, köpeği, kedisi, Mersin ağacının bir dalı ve Lokrinos'un verdiği taşı dışında yanına hiçbir şey almadan oradan ayrılmış.
Her şey yolunda mı? Tamam. Devam ediyoruz. Mahkumunun kaçtığını fark ettiğinde Lagri öfkeden deliye dönmüş. Hiçbir zaman kaybetmeden peşine düşüp yürümekten bitap düşünce elindeki taşı dönüştürdüğü mağarada uzanan prensesi kısa sürede yakalamış. Prensesin yanından ayrılmayan küçük köpeği Lagri'yi görünce üstüne atılıp öyle güçlü ısırmış ki acı içinde kalan kötü yürekli peri sendeleyip duvara çarpmış ve kalan tek dişini de kırmış. Yaşadığı acı ve hiddeti geçip kendini toparlayana kadar prenses kaçacak zaman bulmuş ve oradan uzaklaşmış. Korkudan arkasına bile bakmadan yol alan perilerin perisi bir süre sonra iyice yorulmuş ve sonunda dinlenmeye karar vermiş. Oturduğunda yanındaki mersin dalı yere değmiş ve içinde güvenle uyuyabileceği yemyeşil bir çardak oracıkta bitmiş. Ama Lagri'nin takipten vazgeçmeye pek niyeti yokmuş. Perilerin perisi henüz uykuya dalmış ki o da çardağın yanına varmış. Bu kez kurbanını yakalamaya kararlıymış. Ama prensesin kedisi durumu fark etmiş ve bir sıçrayışta çardağın dalından kötü niyetli perinin yüzüne ulaşmış ve kalan tek gözünü de tırnaklarıyla oymuş. Böylece prenses sonsuza kadar Lagri'den kurtulmuş. Ya gerçekten burada saçma değil mi yani? Kızın elindeydi zaten dişle göz. Yani sen o dişle gözü yok et yani. Baştan kurtulurdu yani. Gerçekten geçen zamana yazık. Gerçi o şey ne olacak bilmiyorum. Prens nasıl kavuşurlar, o da gökkuşağı yani. Artık tüm sorunlar ortadan kalkmış gibi görünse de kahramanımız bir süre sonra açlık ve susuzluktan bitap düşmüş. Son gücünü harcayarak kendini yakınlardaki sevimli küçük yeşil eve atmış. Prenses üstünde evle uyumlu yeşil ve beyaz bir elbise olan güzel bir kadın prensesi üzerinde evle uyumlu yeşil ve beyaz bir elbise olan güzel bir kadın karşılamış kapıda. Kadın evin sahibiymiş. Burada tek başına yaşıyormuş. Kadın ve ev. Kadın bayılmak üzere olan kızı çok iyi karşılamış, güzelce karnını doyurmuş ve uyuması için rahat bir yatak hazırlamış. Perilerin perisi sabah iyice dinlenmiş olarak uyandığında artık ona sıkıntılarının son bulduğunu ve ne dilerse yapabileceğini söylemiş. Yeşil ve beyaz giysili kadın prensesin yanından ayrılırken ona bir ceviz verip sadece çok ihtiyacı olduğunda kırmasını söylemiş. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından perilerin perisinin yoluna başka bir ev çıkmış. Burada kendisini önceki evin sahibine ikizi gibi benzeyen bir kadın karşılamış. Bu kadın da ona sadece gerektiği zaman kullanmasını söyleyerek altın bir nar vermiş. Sevdiğinden ayrı olmanın acısıyla prenses tekrar yollara koyulmuş. Birçok güçlüğün ve sıkıntının ardından İlk ikisinin tıpatıp aynısı olan üçüncü bir ev çıkmış yoluna. Yine bir şey verecek burada. Bu evler yalnız perilere özgü güçlere sahip üç kız kardeşe aitmiş. Kardeşlerin zevkleri ve kişilikleri o kadar birbirine benzermiş ki evlerinde eşyalarının tamamen aynı olmasını isterlermiş. Lagri'nin kalbi ne kadar öfke ve kötülük doluysa kendilerini talihsiz insanlara yardım etmeye adamış olan bu kadınların kalbi de o kadar iyilik doluymuş. Üçüncü evde yaşayan peri zavallı kızın rahat etmesi için elinden geleni yapmış, ona umudunu yitirmemesini ve her şeyin yoluna gireceğini söyleyip sadece çok ihtiyacı olduğunda açmasını sıkı sıkı tembih ederek güzel kokulu bir sıvıyla dolu kristal bir şişe vermiş. Perilerin perisi kadına tüm kalbiyle teşekkür edip tekrar yola koyulduğunda zihni güzel düşüncelerle dolu ve neşesi de yerindeymiş. Bir süre sonra her tarafından güzel kokular yükselen bir ormana girmiş ve daha 100 metre bile yürümeden ağaçlardan en büyük 4 tanesine gümüş zincirlerle asılı duran gümüşten yapılmış harika bir kale görmüş. Kale o kadar kusursuzca asılıymış ki en hafif rüzgar bile onu bir beşik gibi sallayıp içindekilerinin tatlı bir uykuya dalmasına yetebiliyormuş. Perilerin perisi bu eve
Perilerin perisi bu kaleye girmek için çok büyük istek duymuş ama hem kale biraz yüksekte asılıymış hem de ne kapısı ne de penceresi varmış. Neden olduğunu bilmese de prenses cevizi kırıp kullanmanın zamanı geldiğini düşünmüş. Çok saçma. Çok saçma yani ceviz ve kale. Bakalım ceviz kabuğu ve kaleye girmek belki. Cevizi açtığında içinden kemerindeki minicik zincire minicik bir altın anahtar asılı olan minik mi minik bir adam çıkmış. Prenses elinde minik adam olduğu halde gümüş zincirinden birine tırmanmış, ufacık boyuna rağmen adam altın anahtarı ile gizli bir kapıyı açmış. İçeri girdiğinde perilerin perisi kendini tüm şatoyu kaplayan ve tavandaki altın elmas ve yakut yıldızların pırıl pırıl aydınlattığı olağanüstü bir odada bulmuş. Odanın tam ortasında gökkuşağının tüm renklerini barındıran bir kumaşla kaplı altın ipliklerle asılı bir koltuk duruyormuş. Şato sallandıkça koltukta tatlı tatlı sallanıp üstüne oturanı mışıl mışıl uyutuyormuş. Nereye varacak acaba ya? Koltuğun üstünde ise prensesinden koparıldığından beri sürekli derin bir uykuda tutulan gökkuşağı prens bütün yakışıklılığıyla uzanmış yatıyormuş. Ay uyuyan prens çıktı şimdi. Prens ilk kez gerçek haliyle gören perilerin perisi kalbini çalmasını sağlayan yumuşak sesini ve tatlı dilini yitirmiş olmasından korkmuş. Aynı zamanda prensin hala uyuyor olması ve sevdiği kızın varlığını fark edememesi de onu biraz üzmüş. Uyuyan prens ya. Burada kadın erkek edilgen, çok ilginç. Başından geçen her şeyi, yaşadığı tehlikeleri ve sıkıntıları belki 20 kez yüksek sesle anlatmasına rağmen prens uyumaya devam edip oralı olmamış. Ya kızım narı marı kokuyu bir şey kullan yani. Bunun üzerine aklına kadının verdiği altın nar gelmiş. Narı soyduğunda tanelerinin yerine küçük kemanlar olduğunu ve havalandıklarını görmüş. Kemanlar tavana kadar yükselip sonra hep birlikte hoş bir melodiyi çalmaya başlamışlar. Prens tamamen uyanmamış ama usulca gözlerini aralayıp prensese bakmış. Sevgilisinin kendisini hala tanımamış olmasından telaşlanan prenses bu kez kokuyu da sürün. Bu kez üçüncü kadının verdiği hediyeyi çıkarmış. Kristal şişeyi açtığında küçücük bir deniz kızı çıkmış, kemanları susturmuş, prensese doğru yaklaşıp sevgilisinin aşkını ve onu ararken çektiği sıkıntıları kulağına fısıldamış. Deniz kızı hikayesini bitirir bitirmez prens uyanmış ve sevinç içinde prensesin ayaklarına kapanmış. Hemen ardından odanın duvarları esneyip açılmış ve mücevherlerle kaplı bir taht belirmiş. Aynı anda olağanüstü güzel giyimli kadınları taşıyan harikulade at arabaları görünmüş. Öndeki en görkemli arabada gökkuşağı prensin annesi oturuyormuş. Kaynanası geldi kızın. Kraliçe oğlunu sevgiyle kucaklamış, ona babasının yıllar önce öldüğünü, perilerin öfkesinin sonunda geçtiğini, artık eve dönüp hasretini çeken halkının başına geçebileceğini söylemiş. Kraliçenin beraberindekiler de yeni krallarını coşkuyla kutlamışlar. Başka zaman olsa mutluluktan havaları uçabilirmiş ama o anda perilerin perisinden başka bir şey düşünmüyormuş kral. Tam prensesi, annesi ve saray ahalisine tanıştıracakmış ki yeşil beyaz giysileri içinde 3 kardeş peri belirmiş. Perilerin perisinin bir prenses olduğunu açıklamışlar. Kraliçe 2 aşık genci arabasına almış, krallıkların başkentine doğru yola koyulmuşlar. Burada da halk krallıklarının dönüşünü büyük sevinçle karşılamış. Hiç zaman kaybetmeden düğün kutlamalarına başlamışlar. Gökkuşağı kral ve biricik kraliçesi, perilerin perisinin güzellikleri, erdemleri, birbirlerine besledikleri sevgi hiçbir zaman azalmamış. Ay şiştim. Gerçekten yani böyle şiştim. Bu kadar perili, prensesli. Yani şey gibi düşünsenize. Yani sürekli de bir şey diyor düşüyor bu periler, prensesler ceza alıyor. Tabii inisiyasyonlarını yaşamaları için
Uyuyan Prens vardı yani. Böyle saçma altınlardan kemanlar çıkıyor. Deniz kızı çıkıyor. Ya beğenmedim bu masalı, yok. Yani gıcık oldum. Bir daha yani bir süre peri şeyle prensli prensesli masal okumak istemiyorum. Yani yok. Ya şey böyle ne bileyim gıcık oluyorum. Zaten normal hayatta da prens yok yani. Sonra bunları duyuyoruz şey sanıyoruz yani. Ay hayatımda prens çıkar mı o çıkar mı mucizeler. Ev sıcak değil mi? Üstün neden kalın? Kış ayındayız yani. Tamam sıcak bir Ocak olmasına rağmen yani evde bu kadar böyle harıl harıl gürül gürül kalorifer yanmıyor. Kimin evinde yanıyor merak ediyorum ya kış zamanı. Yani ben de bugün biraz sinirliyim galiba. Direkt tepki koyuyorum. Hayır açmıyorum öyle OnlyFans falan. 2 soru cevaplayayım dedim. Onlar da karşıma çıkanlar direkt. Evet, bugünkü masal da sinirimi bozdu, gıcıktı. Prense de sinir oldum. Perilerin perisiymiş. Ay ego yani. Ha, şömineli ev düşünmüştüm. Biri dedi. Evet, yani takipçilerimden bir tane şömineli ev direkt yollayabilirsiniz. Yani Odin devam ederiz ya. Yani yoksa seviyorum tabii ki. Mitoloji daha çok seviyorum. Bugün geldim hadi masal okuyalım, havamız değişsin dedim. Gıcık oldum. Prense de prensese de uyuyor ya. Ne biçim böyle prens mi olur? Uyuyan prens. Kitap hediye etmek istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Bana mail atabilirsiniz. Şunu da siler mi acaba? Bakayım. Hmm. Bazı yorumları görüyorum da. Evet. Şimdi ayrılıyorum. Yarına sınavı varmış birinin. Bol şans diyorum. Evet, böyle teşekkür ederim. Şu anda mesela gördüğüm için çeşitli jestleri görebiliyorum. Siz oradan hmm, rozet atıyorsunuz, teşekkür atıyorsunuz. Beklerim açıkçası şu anda. Tam da gözüm üzerinizdeyken. Kendimi yazar olarak addediyor muyum? Ediyorum ama e, şu sıra istediğim gibi konsantre olamıyorum. Şiir hiç anlamam. Pek hoşlanmıyorum da. Gerçekten yani bu doğru. Bana böyle şiir okuyup da romantizm yapmak istiyorsanız hiç anlamam. Ben şiiri Fazıl Say'ın şarkılarıyla sevdim. Bir şarkı içinde şiiri çok sevdim. Ama öbür türlü gerçekten belki ressam olmamla ilgili şiir merakım hiç yok. Bana şiir yazabilirsiniz ama etkilenmem, gerçekten etkilenmem çok zor. Yani belki o besteyle falan olsa etkilenebilirim. Ya da ben romantik değilim. Bunlar çok klişe geliyor. Birazcık daha soru cevap yapalım böyle yani. Hadi madem ilerliyoruz. Katıl için hazırlık yapamadım bir türlü ya. Gerçekten. Kompozisyon düz yazı mı yazacaksınız? Okul mu? Ödev mi vereceğim size? Not. Ben ressamım zaten. Kendimin resmini zaten bolca yapıyorum. Hayatımdaki en iyi karar ne? Bilemiyorum. Bir sürü karar aldım. İyi olan da vardır. Umarım hayırlı olanlar daha çoktur. Evet. Ayrılıyorum o zaman. Ya biraz gerçekten kafa dağıttık. Ben bugün canlı yayın açmak istiyordum zaten. Arkandaki kitapların hepsini okudun mu? Bunu genelde güzel kadınlar, güzel genç kadınlar, çok kitaplı olan bir erkeğin evine gittikleri zaman bu kitapların hepsini okudun mu? Şeklinde sorarlar. Ben hiç böyle bir soru sormadım. Çünkü bir evde kitap vardır ama o kitapların hepsi illaki o an okunmak için değildir. Kimisi zaten arşivdir. Sen o zaman bakarsın, karıştırırsın. Ya bu çok klişe bir soru. Böyle cevaplayayım bunu. Evet, Foucault okudum.
Ama çevirileri gerçekten kötü olduğu için yani zorladı beni. Son dönemlerde de Foucault okumaya kalkmadım açıkçası. Gidebilirsiniz, bacaklarımı ön plana çıkarak takipçi bilmem ne yapıyorsunuz falan. Aynen, engelleyebilirsiniz. Evet, bu tür soruları cevaplamayacağım için felsefe tabii ki okuyorum. Biri var, evlenme teklif ediyor. Yani sanal alemden. Karşıma çıksın bakayım. Sıkıysa. Yazması lazım. Ay. Mailimi buraya ben yayından sonra tutturacağım yorum olarak. Ama zaten vardı mailim burada. Evet. Şimdilik gidiyorum o zaman ben. Moderatör var. Aslında bayağı da sert bir moderatördü. Birden fazla moderatör de yapabilirim. Ama şimdilik kaçıyorum. 300 olalım diye bekliyorum ama. Dediğim gibi klasik klişe soruları çok da yanıtlamıyorum. Evet, herkese iyi geceler diyorum. Bir dahaki masal yayınında görüşmek üzere. Bir dahakine mitoloji okuyacağım yine. Yeter, sinirimi bozuyor. Prensesler, prensler, uyuyan prensmiş yani. Gıcık gökkuşağı böyle ışık. Ondan sonra da uyuyor. Ya kız gibi prens. Nasıl prens yani gerçekten? İyi geceler. Ben de birazcık dinleneyim. Görüşmek üzere. Beğenilerinizi yapın. Kanalıma abone olun. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olun, beğenin falan da. Siz yapacağınızı bilirsiniz artık. Görüşürüz. Bay bay.